My name is Tanos Kakaroudas. I'm Associate Professor at the Department of Computer Science and Biomedical Informatics of the University of Thessaly. The department is found in Lamia. My research interests include embedded computing systems and intelligent systems. AI, short for artificial intelligence, refers to the simulation of human intelligence in machines programmed to think, learn, and solve problems like humans. In fact, these machines are designed in such a way in order to provide cognitive functions like the humans, such as perception, thinking, and decision-making. Artificial intelligence covers a broad range of techniques and approaches such as machine learning, such as robotics, natural language processing, and more. These days, artificial intelligence can be found in virtual assistants, in smartphones and smart speakers, and we can also find artificial intelligence in recommendation systems, in streaming platforms, in TV sets. Other applications are about well-being and support of healthy eating, selections regarding our health, and everyday to-day life activity. Artificial intelligence can be categorized in two main categories. The first one is based on a mathematical approach. This means that we have a black box knowing the input and trying to predict the output. In this way, we are trying to solve the functions that are embedded in the black box in order to define the output. The second category is about neuromorphic systems. This is mimicking actually the brain of human. The most known one is the first category that includes machine learning. So I will focus what I will present to machine learning. Machine learning needs 6 steps. The first one is to collect a vast amount of data. This can be grouped or not grouped in sets regarding the requirements of the application. The second step is about pre-processing of data. A lot of data that are collected are missing values or values are not normalized. Data have to be handled in order to have an homogeneous data set that will afterwards be used to train the model. In fact, the word model is changing, and the next years when we refer to models, we will refer to artificial intelligence models that are trained, and we are describing the whole set of how they were trained and what datasets they have been used in order to provide the solution to our application. So, in the first step, we have data collection. In the second step, we have data pre-processing. So, data have to have the appropriate format in order to be fed in the model. We have also to select a percentage of this data set to serve as training set and the other one as testing set. So, in the third step, we have to select the appropriate algorithm that is either supervised or unsupervised. Unsupervised, for example, algorithms are uncommon in deep learning. But what we have used until now are mainly supervised in order to recognize patterns like image, video, etc. So after selecting the appropriate algorithm, in the fourth step, what is happening is training. And there we are using the training set in order to feed the model. The model, depending on the algorithm and how we have decided to implement it, is learning how to adapt to these inputs in order to provide
the most accurate output. Making adjustments, what is expected is to have a good score for the output. And this is conducted in the fifth step, where we are using accuracy, precision, recall, and the F1 score in order to evaluate the model. And in order to evaluate the model, this time we are using the model that has been trained with the training set, and we are feeding to this model the testing set. So afterwards, reading the output and having all the scores that have been concluded by this model, we know if it is suitable for our application or not. If the scores are high enough, then we deploy and infer, and we are using this model in order to give solutions to our application. A fact that has to be considered is that AI models need for continuous monitoring, since data that are fed to the input maybe during time have some deviations, either depending on the application nature or, for example, the conditions where data are collected. AI is about mimicking cognitive functions of the human beings. So, what does AI include? Well, that's very difficult to answer because there's infinite answers in this. But, okay, let's give some examples. First of all, let's say that example of computer vision. Computer vision is the way for AI to interpret and understand information from visual information from images and video. And this is used mainly in order to detect objects, for facial recognition, even for autonomous driving, and many, many more. The second example is about natural language processing, and this is the way AI can understand and interpret human language, and can also compose speech in order to communicate with others. There are a lot of examples nowadays that we can have many, many hours of chatting with chatbots in order to ask and get very good answers. A third example is robotics. Robotics is in fact the field where AI has given many possibilities in order to build actual physical robots, in order to perform tasks either autonomously or semi-autonomously. It is very important and very amazing how AI has evolved in this field, since now we have robots that can run, jump, and do many, many things that humans or animals can do. Another example that we can also say about is explainable AI. It is very important for a doctor to know why an AI model has recommended something, for example, during a medical image analysis. Explainable AI gives a report of how it concluded and reported that this is the recommendation. This is very important for the doctor to know how this happened. And of course, we have a very known example. This is generative AI. Many of us, I think all of us, have used the generative AI platforms either to create text and have discussion with an LLM like ChatGPT and others, and also have used them to create images, video, and there are platforms that can even compose music. This is amazing how AI has evolved, and it is just an outlook of what is coming next. And finally, we have also to consider an example that includes AI and ethics.
why we're using AI, how we are using AI, and how this affects other people. A lot of things to consider in this way. It includes various subfields and applications such as, first, machine learning. It is algorithms that models that enable machine to learn from data and make predictions or decisions without being explicitly programmed. 2. Natural language processing, NPL otherwise. The ability of machines to understand, interpret, and generate human language. 3. Computer vision, AI systems that can interpret and understand the visual world through images and videos. 4. Robotics, the design and creation of robots that can perform tasks autonomously or with minimal human intervention. And 5. Expert systems, AI programs that use knowledge and reasoning to solve complex problems or provide advice in specific domains. These are just few of examples of what AI includes, and the field continues to evolve with new developments and applications. Evet, sosyal dahil etme, birey ve grupların toplumda kendilerine bir yer edinmelerini sağlamak demektir. Bunun için gerekli koşulları sağlamak demektir. Modern toplumlarda çeşit çeşit gruplar var. Bunlardan bazıları avantajlı durumda, bazıları dezavantajlı durumda. Bunlar kimileri sayıca üstün oldukları için veya toplumdaki statüleri yüksek olduğu için avantajlı konumda oluyor bazı gruplar. Bazıları da böyle bir üstünlükleri olmadığından sesleri daha az duyuluyor, daha az görünür oluyorlar. O yüzden de politik kararlar verirken onların görüşleri çok da dikkate alınmıyor. Avantajlı gruplarla aynı fırsatlara sahip olamıyorlar. Ya sayıca azınlık oldukları için ya da bir takım engellerinden ötürü bu grupların üyeleri işte toplumda onlara marjinal bir kimlik sahibi oldukları düşünüldüğü için, öyle bir yakıştırma olduğu için daha şanssız durumda oluyorlar. Sosyal dahil etme dediğimiz şey dezavantajlı grup üyelerinin de toplumda hem birer vatandaş seçmen olarak politik kararları verirken rol alabilmesi avantajlı gruplardan olanlar kadar hem de tüm yaşamları boyunca kamusal alanda sunulan hizmetlerden, eğitimle ilgili, ekonomiyle ilgili, sağlıkla ilgili hizmetlerden eşit bir vatandaş olarak yararlanmalarını sağlamak için fırsatları yaratmaktır. Huzurlu, barış içerisinde bir toplum için bu eşitliğin sağlanması gerekiyor ve yapay zekaları da biz bu konuda yararlanabileceğimiz kaynaklar olarak görüyoruz. Evet, yapay zeka dediğimizde insan zihnini taklit eden sistemler anlıyoruz. İnsanın doğal olarak sahip olduğu bir takım zeka becerilerini gösteren, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde bu rasyonel düşünme becerilerini gösteren ve insanların bu becerilerle gerçekleştirdikleri bir takım performansları, karar alma gibi, öngörüde bulunma gibi performansları sergileyen sistemleri anlıyoruz. Biz nasıl insanlar olarak işte duyu organlarımızla çevreden veri topluyor ve onları zihnimizde işliyor. Bunun sonucu olarak bir takım çıkarımlarda bulunuyorsak, yapay zekada sensörleri yoluyla ham verileri topluyor. Bu bilgi üzerinde işlemler yürütüyor, operasyonel mantık işlemleri yürütüyor ve çeşitli kararlar almakta bunları kullanıyor ya da öngörüler üretmekte, ileri zamanda olacakları öngörebilmekte ve tavsiyeler üretmekte işe yarıyorlar. Bunu hızlı ve ucuz bir şekilde yapabildiklerinden ve doğru öngörülerde bulunabilecekleri, belki de insanların aldıkları kararlardan daha doğru kararlar verebilecekleri, iyi nitelikte kararlar verebilecekleri düşünüldüğü için yapay zekadan faydalanıyoruz. Bu olumlu katkıları bizim için ne sağlıyor? Grupların yönetilmesini, demokratik süreçlere katılmalarını sağlamakta fayda sağlıyor. Karar verme süreçlerine yapay zeka olumlu bir katkı sağlayabiliyor. Bu da insanların daha eşit olarak, eşit bireyler olarak hangi gruplardan gelirlerse gelsinler topluma katılabilmelerini sağlıyor. Yapay zekanın sosyal dahil etme süreçlerine katılımı
böyle oluyor. Daha şöyle bir uzaktan baktığımızda yapay zekayı neden sosyal dahil etmeyle ilişkilendirelim diye. Yapay zeka bir teknolojidir. Sosyal dahil etme dediğimiz süreç de demokratik sürecin, demokrasinin bir parçasıdır. Ve hep literatürde demokrasiyle teknoloji ilişkili olarak düşünülmüştür. Bu iki yönlü bir ilişkidir. Bir yandan demokrasi teknolojilerin gelişmesine katkı sağlar. Neden? Çünkü baktığımızda teknolojik gelişmeler genelde demokratik rejimi olan ülkelerde yaşanıyor. Demokrasi daha bir farklılıklara saygı, çeşitliliğe izin verme, yeniliğe açıklık değerini sahiplenme gibi özellikler sergileyen, bunların yaşatılabildiği bir ortam sağlıyor. Teknolojilerin gelişmesi için de ihtiyaç duyulan böyle bir ortam, demokrasinin sağladığı ortam. Dolayısıyla demokrasi teknoloji gelişmesine katkı sağlar ama bunun tersi de geçerli. Teknoloji de demokrasinin gelişmesine katkı sağlamakta kullanılabilir. Çünkü genelde teknolojileri biz iletişim alanında görüyoruz. İletişimimizi kolaylaştıran, sosyal ağlar kurmamızı sağlayan, bilgi toplumunun oluşmasını, bilgi temelli ekonomilerin gelişmesini sağlayan bir şey teknoloji. Dolayısıyla teknoloji ve demokrasiyi geliştiriyor ya da geliştirme potansiyeli var diyelim. Çünkü tam tersini söyleyenler mevcut. Hem iyimser hem kötümser bir görüş. Aslında yanlış ellerde olduğunda bu araçlar, teknolojik araçlar demokrasi süreçlerine zarar da verebilir. Yani iki karşıt fikir var burada. Yapay zeka demokrasiyi güçlendirir ve sosyal dahil olmayı arttırır görüşü. Bir tarafta hayır, tam tersine güçsüzleştirir demokrasiyi ve sosyal dahil olmayı engeller görüşü. Önce olumsuz görüşten başlayacak olursak neden yapay zeka zarar versin demokrasiye ve sosyal dahil olmaya? Çünkü bilgi ve iletişim üzerinde kontrolün tek elde toplanmasında kullanılabilir. Kontrolün merkezileştirilmesini getirebilir. Belirli bir politik görüşün çok kişi tarafından desteklendiği yönünde yanlış bir kanaatin yayılmasında kullanılabilir. Seçim kampanyalarında seçmenler manipüle edilebilir yanlış bilgilerle. Aslında yapay zeka algoritmaları kendilerini yaratanların niyetlerini yansıtır, değerlerini yansıtır. Bu değerler ve niyetler olumsuz olduğunda zararlarını görebiliyoruz yapay zekanın demokrasiye ve sosyal dahil olmaya. Devletler gücü kendi ellerinde bulundurmak istediklerinde ya da bir toplumun bir kesimi, elitler böyle bir niyete sahip olduğunda baskı kurmak için halk üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılabilir. Nitekim dünyada pek çok ülkedeki seçimlerde, ABD'de, Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde gördük örneklerini. Seçimlerde halka yanıltıcı bilgi veren botların yazıldığını, yanlış mesajların yayılmasında kullanıldığını gördük. Bir de rezonans etkisi denen bir şey de yaratabilir yapay zekanın kullanılması. Nedir bu? Biz internetin karşısında, bir bilgisayar ekranının karşısında önümüze gelen bilgilere baktığımızda bize özelleştirilmiş bilgiler geliyor. Sağımızdaki, solumuzdaki insanların önüne farklı bilgiler geliyor. Ve biz aslında kendi görüşlerimize sahip insanların çok daha gerçekte olduğundan fazla olduğunu zannedebiliyoruz. Görüşlerimiz keskinleşebiliyor bu yüzden. Yani bir kutuplaşmaya, görüşlerimizin kutuplaşmasına sebep olabiliyor. Böyle bir manipülasyonla ortak bir fikirde insanların birleşmesi yerine tam tersine zıt fikirlerde, farklı kutuplarda toplanmasına yol açabiliyor yapay zeka. Bunlar olumsuz taraflarıydı ama bir de olumlu tarafları var tabii. Aslında marjinal kimlikleri olan insanların kendini ifade etmesini kolaylaştırabiliyor demokratik süreçlere katılımını, bu yapay zeka temelli teknolojiler. Seçmenlerin aslında iyi niyetli kullanıldığında bazı temel bilgileri, işte oy verecekleri adaylarla ilgili bilgileri, siyasi konular hakkındaki bilgileri daha kolay ve rahat edinmelerini sağlayabiliyor. Vatandaşların doğrudan kontrol edebilmesini, denetleyebilmesini seçim sürecine sağlayabiliyor. Kamu yönetiminde şeffaflık için faydalanılabiliyor. Böyle iki farklı şey var, görüş var. Biz olumlu taraftan yine gidecek olursak bunu iki şekilde söyleyebiliriz, iki boyutta ele alabiliriz. Yapay zeka
Seçimlerde ne yapıyor? Bize nasıl katkı sağlıyor demokrasinin gelişmesine? Bir de seçim dışı dönemlerde genel olarak eğitime ve de işte sağlık alanında, ekonomi alanında vatandaşların daha çok katılmasını süreçlere nasıl sağlıyor diye. Seçimlerde sağladıklarını da 3 şekilde: bir, seçim öncesi hazırlık dönemlerinde yapay zeka ne işe yarıyor, bize nasıl katkı veriyor? Seçim sırasında nasıl katkı verebiliyor? Yani seçimlerin kendisini yapay zeka sayesinde dijital olarak gerçekleştirebilir miyiz? Bir de seçim sonrası süreçler var. Seçim öncesi çalışmalarında şöyle bir faydası olabiliyor. E, insanların bilgiye kolay erişimi, kamu hizmetleri hakkında, siyasetçiler hakkında bunu sağlamakta işe yarayabiliyor ve öyle platformlar kurulabilir ki yapay zeka temelli teknolojilerin yardımıyla ve bunun örnekleri de yaşandı aslında. Siyasi seçmenler kendi değer ve inanışlarıyla ilgili görüşlerini bir platforma girebilir. Siyasetçiler de aynı şekilde ve bir eşleşme, en uygun eşleşmenin nasıl sağlandığını ortaya çıkarmakta yapay zekadan faydalanabilir. Seçim sürecinde ise seçimin kendisi işte tamamen dijital olarak gerçekleştirebilir ve vatandaşlar doğrudan katılabilir. Oylar nasıl kullanılıyor, bunun denetlenmesi sürecine çok daha geleneksel yöntemlerden, sandığa gidip oy vermekten daha güvenilir bir şekilde oy sayımı gerçekleştirilebilir. Ve bu seçimlere bu şekilde engelliler daha rahat katılabilir, yurt dışında olanlar daha rahat katılabilir. Bir şekilde oy vermeye eğer geleneksel yöntemlerle seçim yapılacak olsa oy vermeye gidemeyecek insanların seçimlere katılması sağlanabilir, maliyet tasarrufu sağlanabilir ve dil engelleri ortadan kaldırılabilir. Hindistan gibi ülkelerde 22 değişik dil konuşuluyor. Bu çok sayıda dilin olması seçimlerde de karışıklığa yol açabilir ama sayesinde yapay zeka temelli, onunla desteklenmiş çeviri programları sayesinde bu sorunlar azaltılabilir. Seçim sonrasında ise politik kararların verilmesinde devlet yetkililerine yol gösterme gibi bir rolü var. Yapay zekanın bu amaçla kullanılabilir. Kamu görüşlerini toplamakta örneğin geleneksel yöntemlerden daha sağlıklı bir biçimde vatandaşların görüşleri toplanabilir. Verilerin toplanması, analiz edilmesi ve basit bir şekilde görselleştirilerek sunulması kolaylaşıyor yapay zeka sayesinde. Çeşitli sosyal konulara böylelikle vatandaşlar da daha iyi hakim olabiliyorlar. Politikacılar da neye göre karar vereceklerini daha doğru, sağlıklı bir şekilde tespit edebiliyorlar. Halkın iradesini yansıtabiliyorlar kararlarında. Yasalar ve yönetmelikler, eğer veriler doğru toplanırsa, ki neden yapay zeka daha doğru toplanmasını sağlıyor verilerin? Çünkü çok geniş bir alandan veri toplayabiliyor. İnternetteki bloglardan, forumlardan, tartışma alanlarından, gazetelerden topladığı verilerin, büyük verinin analizi sayesinde daha güvenilir bir sonuç elde edilebiliyor. Kamuoyu yoklaması daha sağlıklı yapılıyor. Özellikle yerel belediyeler bundan çok faydalanabilir. Çünkü yerel belediyelerin üzerinde genelde çok baskı oluyor. Belirli görüşlerden insanların, bir baskı gruplarının fikirleri doğrultusunda, istekleri doğrultusunda kararlar almak için. Halbuki işte trafiğin yönetiminden atık yönetimine kadar çeşitli konularda önceliklerin belirlenmesi için, çeşitli yardımların, işte afet sonrası yardımların, gıda yardımlarının ihtiyaç olduğunda öncelikli olarak nerelere gideceğini, nasıl kontrolünde belirlenmesinde yapay zeka temelli teknolojiler çok işe yarayabilir. Ve de bir de geleceğe dair senaryoların hazırlanması, belediyelerin çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Nerelerde orman yangını çıkma olasılığı vardan gelecekte altyapı hizmetlerinin öncelikli olarak nerelere gitmesi gerektiğinin tespitine kadar çeşitli alanlarda geleceği öngören senaryolar sanal gerçeklik uygulamaları ile çok doğru olarak oluşturulabilir. Bunlar da karar alma süreçlerini kolaylaştırır ve de vatandaşların yolsuzluğu önlemek için, şeffaflık için denetim sağlaması. Bu amaçla da kullanılabiliyor yapay zeka. İhaleye fesat karıştırma gibi ya da dolandırıcılık gibi, kamu parasının kötüye kullanılması gibi durumlarla mücadelede yine yapay zeka uygulamalarının kullanılması, şeffaflığı getiren uygulamaların kullanılması mümkün.
Ve son olarak da dezenformasyonla mücadele. Yani aslında yapay zeka bir yandan sahte bilginin yayılmasını kolaylaştırabilir. Kötü niyetli insanlar bu amaçla kullanabilir ama bir yandan da sahte bilgilerin ayıklanmasında, mesela görsellerin, sahte, hatalı, manipüle edilmiş görüntülerin ayıklanmasında kullanılabilir diyebiliriz. Bu bir basamağıydı. İkinci olarak seçimler haricinde de eğitimde, sağlıkta, ekonomide pek çok olumlu uygulamasını görüyoruz. Eşitliği sağlamak adına yapay zekanın. Engellilerin mesela kendi öğrenme bozukluğu olanların kendi öğrenme hızlarına göre öğrenmelerini sağlayan yapay zeka uygulamaları eğitimde kullanılabiliyor. Görme engelliler için ses navigasyon sistemleri, sesli kütüphaneler, sesli eğitim materyalleri var. Ya da yürüme engelliler için yürüyebilecekleri en uygun rotaların belirlenmesi, ulaşımda kullanabilecekleri en uygun rotaların belirlenmesinde kullanılan navigasyonlar var ve bunlar hep sağladığı şey insanların dezavantajlı gruplardan biri olsalar bir şekilde kamu hizmetlerinden daha kolay faydalanmaları ve eğitimde, sağlıkta fırsat eşitliği, sosyal bakım amaçlı kullanılabiliyor. Çok ihtiyaç duyulan bir alan, giderek artan bir şekilde insanların, yaşlı insanların, hasta insanların daha kendileri rahatsızlıklarını söylemeden önce tespit edilebilmesi, fizyolojik olarak ne gibi sıkıntıların olduğu ve erken müdahale edilebilmesi, hastaların çok hastanelere ulaşma şansı olmayan insanların hastalıklarının teşhisinde ve tıbbi görüntülemede yapay zekadan faydalanabiliyor. Yani bir takım coğrafi engelleri kaldırıyor, bir takım hizmetlere kolay erişilmesini sağlıyor diyebiliriz. Göçmenlere yönelik aynı şekilde faydalar sağlayabiliyor. Dil öğrenmelerini kolaylaştırma, bir an önce göçmenlerin gittikleri ülkelerin dillerini öğrenmesi gerektiğinden bunu da gerçek kanlı canlı öğretmenler yoluyla yapmak çok pahalıya mal olacağından yapay zeka temelli öğrenme programları kullanılabiliyor. İnsanlara hizmetlerin 7-24 saat ulaşabilmesini sağlamak. Örneğin dezavantajlı grupta olan insanların normal mesai saatleri içerisinde bir takım hizmetlere ulaşmakta sıkıntı çekmeleri halinde yapay zeka uygulamaları bir takım bilgileri onlara çok daha farklı zamanlarda işte mesai saatleri dışında da ulaşmalarını ve bu imkanın da onlara ucuz bir şekilde, kolay bir şekilde sunulması imkanını getiriyor. Temelde yapay zekanın sosyal dahil etmeye sağlayabileceği katkılar bunlardır diyebiliriz. Tabii ki yapay zeka bizim hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ama sosyal bilimciler olarak bizim sormamız gereken bazı önemli sorular var bu konu kapsamında. Örneğin biz yapay zekayı sadece çoğunluk grubun ya da daha çok çoğunluk grubun faydasına değil de azınlık gruplar içinde, örneğin göçmenler, örneğin etnik azınlıklar ya da kadınlar içinde nasıl kullanabiliriz? Aslında bunu düşünmemiz, konuşmamız biraz gerekiyor. Çünkü özel bir çaba gösterilmezse bazen yapay zeka uygulamalarının ya da ürünlerinin daha dominant ya da avantajlı grubu gözettiğini, onların faydasına çalıştığını görebiliyoruz. Bu anlamda dediğim gibi bizim özel bir çaba göstermemiz gerekiyor. Bununla ne kastediyorum aslına bakarsanız? Şu örneği verdiğimde biraz daha anlaşılır olacaktır. Siz de belki haberlerde ya da sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Arama motorları şirketleri bazen eleştirilir. Ne anlamda eleştirilir? Cinsiyetçi oldukları, örneğin belli mesleklerde erkekleri, belli mesleklerde kadınları daha çok temsil ettiği arama motorlarının bu örnekleri daha çok üstlerde sunduğu ya da bazı azınlık göçmen gruplarla ilgili ayrımcı ifadelerin daha yine üst sıralarda yer aldığı arama motorlarında gibi eleştiriler alır. Tabii ki bu eleştiriler yerinde eleştirilerdir. Fakat yapay zekanın bunda suçu nedir dersek eğer, tabii ki yapay zeka az önce bahsettiğim gibi toplumdaki eşitsiz ya da ayrımcı görüşlerin bir temsiliyetini bize bu anlamda sağlar. Fakat aslına bakarsanız insan eliyle ya da insan merkezli olarak bunların değiştirilmesi söz konusu olabiliyor.
olabiliyor. Yani evet toplum böyle ama toplumun var olan hali ve bizim ulaşmak istediğimiz daha eşitlikçi bütün grupların aslında temsil edildiği hali de var. Dolayısıyla bunun için şirketler yapay zekayı nasıl kullanabilir? Bunu düşünülmesi gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi bu araba motorları şikayetler alıyorlar, bazı eleştiriler alıyorlar ve bunun sonrasında ne yapıyorlar? Bazı algoritma güncellemeleri yapıyorlar ya da içerik kalitesini arttırmaya yönelik değerlendirme yöntemleri geliştiriyorlar ya da kullanıcıların bu gibi ifadeleri, bu gibi görselleri şikayet edebilecekleri, değerlendirebilecekleri bir sistem geliştiriyorlar ve gelen bu geri bildirimlerle birlikte yapay zeka tabii ki bize sunduğu örnekleri değiştiriyor. Ve daha eşitlikçi, daha grupların eşit şekilde ve daha olumlu temsil edildiği bazı örnekler daha üst sıralarda karşımıza çıkabiliyor. Bu da ne demek oluyor aslında? İnsan eliyle ya da bizim müdahalemizle yapay zeka daha eşitlikçi bir dünya için bize iyi temsiller sunabiliyor. Dolayısıyla bizim de bunlar üstünde kafa yormamız, düşünmemiz gerekiyor. Bu aslında neyle de sağlanabilir? Tabii ki bir ürün geliştirilirken farklı gruplarında o ürünün geliştirilmesi sürecinde yer alması, onların perspektiflerinin de yer alması ya da kullanıcı olarak bu ürünün yine farklı gruplar, göçmen gruplar, etnik gruplar, kadınlar tarafından örneğin değerlendirilmesi çok büyük fayda sağlayacaktır. Ve tabii ki hani önyargı, ayrımcılık, sosyal dahil etme gibi konularda uzman görüş alınması da yine uygulamaların kalitesine arttıracaktır. Özellikle işte sosyal dahil etme, eşitlik gibi konular açısından daha hassasiyet gösteren uzmanların bu anlamda geri bildirimleri ürünün geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Şimdi yani bu aslında şunu da bize gösteriyor bir anlamda. Yapay zeka farklı grupları güçlendirmek ve desteklemek için nasıl kullanılabilir? Dediğim gibi aslında farklı algoritmalarla bunu sağlayabileceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer konuda yapay zeka kimlerin verisi aslında baz alınarak ve kimler için üretiliyor. Genel olarak tabii ki farklı kullanıcılar için üretilen yapay zeka ürünleri olabilir ya da daha genel bütün popülasyonun, belki dünyadaki herkesin kullanabileceği bir yapay zeka uygulaması olabilir. Bunlar farklılık gösterebilir. Bazen tabii ki kurumlar kendileri için özel olarak bir yapay zeka uygulaması da geliştirebiliyorlar. Fakat burada kimin için geliştirildiği ve kimin verisi baz alınarak aslında ya da kimin ihtiyacı gözetilerek aslında bu ürünün üretildiği. Şimdi psikoloji alanı için de benzer bir eleştiri aslında söz konusu ve bence çok paralel bu anlamda. Örneğin psikolojideki verinin çoğunun beyazlardan alınan, daha demokrat, daha eğitimli, daha yüksek sosyoekonomik statüdeki kişilerden alınan verilere dayandığına dair bir eleştiri var. Yani biz aslında bu gruptan, yani daha avantajlı, daha dominant grup diyebileceğimiz gruptan alınan veriyi sanki herkes için geçerliymiş gibi kullanıyoruz. Örneğin zeka testleri geliştiriyoruz. Bu zeka testlerini geliştirirken daha çok beyazlardan ve işte bazen erkeklerden ilk geliştirilen zeka testlerini düşünürsek onlardan alınan veriye dayanarak aslında biz bu testleri geliştiriyoruz. Ve daha sonra biz aslında bu testleri işte siyahları, kadınları, göçmenleri ya da etnik azınlıkları değerlendirmek için kullanıyoruz. Fakat geliştirdiğimiz bu testteki kavramlar, örnekler, bazı uygulamalar az önce bahsettiğim azınlıklar gruplar için çok yabancı. Dolayısıyla onlar kendileri baz alınarak geliştirilmeyen bir teste tabi tutulduklarında daha düşük skorlar alabiliyorlar. Ya da işte tıp alanına baktığımızda bir ilaç daha çok erkekler ve beyazlar kullanılarak geliştiriliyor. Fakat bunlar işte etnik azınlıklarda ya da kadınlarda farklı yan etkilere sebep olabiliyor ya da ilacın etkinliği değişebiliyor. Bu da aslında yapay zeka uygulamalarıyla bence ilişkili. Çünkü oradaki veri de daha çok tabii az önce bahsettiğim hani tıp psikoloji alanı ama pek çok farklı alandaki veri de aslında bu dominant gruba ait. Dolayısıyla yapay zeka bir ürün geliştirirken ya da ne bileyim bir eğitim geliştirirken bu kişilerden alınan, dominant grup üyelerinden alınan veriyi baz alıyor. Özel bir çaba gösterip biz azınlık grupların verisini sisteme dahil etmezsek, algoritmaya dahil etmezsek.
Dolayısıyla bunun dahil edilmesi oldukça önemli ve gene insan eliyle ve gene uzman görüşleri alınarak yapılabilecek bir şey aslında bu. Bunu sağlamak da yine farkındalık gerektiriyor aslında. Ve tabii ki az önce bahsettiğim gibi uzman görüşü gerektiriyor. Bu verilerin dahil edilmesiyle eğer ki azınlık gruplarda ve pek çok durumda aslında böyle, yani bir şirkette de farklı etnik azınlıklar var, değil mi? Farklı göçmen gruplardan gelenler var. Dolayısıyla onların da verisinin, onların da ihtiyacının, onların da örneğin nasıl daha hızlı öğreneceğinin sisteme bir şekilde söylenmesi gerekiyor ki iyi bir ürün ortaya çıksın ya da onlar için faydalı bir ürün ortaya çıksın. Ya da örneğin bir eğitim geliştiriliyor. Daha çok az önce bahsettiğim hani zeka testlerindeki durum daha çok işte beyazların aşina olduğu, dominant grubun aşina olduğu kavramların, örneklerin bu eğitimde yer alması azınlık grupların kendini daha dışarıda hissetmesine ya da o örneklerle ilişki kuramayarak daha yavaş öğrenmesine sebep olabiliyor. Eğitim ya da ürün kimin için hazırlanacaksa az önce bahsettiğim gibi o grubun ait verilerin ve o grubun ihtiyacının gözetilmesi oldukça önemli. Ve tabii ki bu uygulamaların, bu sistemlerin, ürünlerin ulaştırılması ve yapay zeka ile ilgili eğitimlerle ilgili ne söyleyebiliriz? Özel bir çaba yine gösterilmezse bahsettiğim gibi bu ürünler daha çok kime ulaşacak? Çoğunluk grubu ulaşacak. Azınlık grupların bu ürünlere ulaşımı biraz daha nasıl diyelim zor olabilir. Bunun için de yine özel bir çabayla bütün grupların, azınlık grupların, çoğunluk grupların bu ürüne ulaşımının sağlanması ya da yapay zeka ile ilgili eğitim almalarının sağlanması oldukça önemli. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım daha ileriki zamanlarda geliştirilen yapay zeka ile ilgili geliştirilen ürünler ve uygulamalar için herkesin daha eşit ulaşabildiği, daha eşit temsil edildiği örnekler artacaktır. Sevgiler. AI can be a powerful tool for promoting civic engagement and integration of migrant students. I'm not an expert in this space, but a few things, pop up in my mind when I think about this area. And of course, personalized education can be one big area. Migrant students, they might have to adjust style-wise, pace-wise, level-wise to their new environment, and technology and AI can help a lot in customizing and personalizing the experience of education in order to make it more efficient. Another area, of course, is language support. A migrant student will face challenges, especially initially, with the new language and the new culture and the new way of social norms. And technology and AI can provide tools in all of these areas for translation, for text generation, even for social norm integration. Imagine also that tools in the virtual reality space can help provide or basically tutor students in these areas in order to expose them in the new norms and test them and help them integrate better in what is acceptable in the new environment versus not, and through that accelerate learning. Another area can be the community aspect, the social aspect. Technology and AI can bring together students, volunteers, organizations that help migrant students, bring them together in order to match them and also help them realize that they are not alone. But also they can help them find tutors, they can find volunteers that can help them, and through that basically
interact better with other people that are willing to help. Hogyan segítheti a hátrányos helyzetű hallgatókat a mesterséges intelligencia? A mesterséges intelligenciának köszönhetően mindenképpen új eszközök és módszerek fognak vélemény szerint bekerülni az oktatásban. Ilyen módszer és eszközök például a virtuális valóság, amely által a diákok olyan helyeket és dolgokat ismerhetnek meg, amelyre vagy azért nincsen lehetőség, mert túl messze van és nem tudnak elutazni, vagy ugye időben mondjuk több száz évvel ezelőtt történt. Tehát képzeljük csak el azt a lehetőséget, hogy a diákok az ókori római kolosseumról tanulnak, nyilván ezért nem fognak külön elrepülni Olaszországba. Például történelmi órán lehetőség lesz arra, hogy egy virtuális szemüveg segítségével akár virtuálisan be tudják járni a különböző épületeket, a kolosseumot, és ezáltal sokkal színvonalasabbá és kreatívvá tehető egy-egy óra, hiszen a diákok most már nem csak ugye hallani fognak róla, hanem a saját szemükkel láthatják, be tudják járni, részt tudnak benne venni, és ezáltal a mozgásukban korlátozott diákok számára is lehetőség nyílik arra, hogy olyan helyeket tekintsenek meg, amelyre alapból kifolyólag nem lenne lehetőségük. Ezen kívül például a gyengéklátók számára is egy hatalmas lehetőség a mesterséges intelligencia, képes ugye felolvasni a szöveget, képes szöveget felismerni, fel tudja nekik olvasni a számítógépről, de ugye arra is képes, hogy felismerje a hangunkat, tehát ugye nem kell gépelniük, nem kell tudni vakon írniuk, hiszen egyszerűen bemondják a telefonjukba, bemondja a laptopba a szöveget, amit szeretne elküldeni, és azt ugye szépen legépeli magának a számítógép, úgymond a mesterséges intelligencia, és szépen értelmezi az elhangzottakat, és szöveggé alakítja. De ezen kívül ugye már a legtöbb helyen lehetőség van különböző hangutasítások kiadására is, tehát például az is működhet, hogy mondjuk kapcsoljuk fel a villanyt, kapcsoljuk le a villanyt, nyissa ki az ajtót, csukja be az ajtót, tehát ezekre a hangutasításokra is használható a mesterséges intelligencia, amely ugye egy nagy előnyt jelent maguknak a diákok számára. Profesorii, de exemplu, pot ilustra o poezie cu ajutorul lui DALL-E, de exemplu, sau o poveste, făcând astfel ora mai interactivă, iar în clasele mai mari, când nu mai e vorba de povești și povesti cu ilustrații, pregătirea unei prezentări, cum ar fi în PowerPoint. Altfel, eventual să utilizeze, să-i facă un rezumat la cele discutate la oră. Să-i dea exemple cât mai clare, să explice cât mai simplu ceea ce au învățat, să ajute la clarificarea lecției. Cel mai mare pericol din punct de vedere al inteligenței financiare este deepfake-ul care ia chipul unui om și poate pune în orice video, pe orice poză, poate genera o poză falsă care nu e real, dar pare a fi real. De exemplu, poate la un copil de vârstă fragilă și poate face deja matur să fie într-un video care pare real, că vorbește el din viitor, sau, de exemplu, poate să ia și fața mea și să pună pe un video unde s-a comis ceva grav și astfel pot fi acuzat eu pentru furt, să zicem. Arra is lehetőségünk van, hogy
olyan tananyagot kapjanak a diákok, amely alapján mindenki a saját tempójában tudjon haladni. Ezen kívül a mesterséges intelligencia segítségével lehetőség van arra is, hogy a tanárok munkájának hatékonyságát javítsuk. Tehát például a kiértékelés szempontjából külön hasznos lehet az, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia segítségével mondjuk egy előzetes kiértékelést kap a dolgozatról a tanár, például, hogyha ilyen tesztes kérdések van, azt teljesen egyértelműen már ki tudja értékelni a mesterséges intelligencia, de akár például, hogyha valamilyen fogalmazást, levelet vagy tesztet kell írni, akkor könnyedén ellenőrizni tudja első körben egy gyors ellenőrzéssel a helyesírást, hogy a dolgozatban szerepelnek-e a kulcsfogalmak, viszont mindenképpen kellő odafigyelést igényel, mert ugye semmi sem 100%-os, ugye az ember is hibázhat, így van ez a gépekkel is. Ők is ejthetnek hibákat ezekben a kiértékelésekben, tehát mindenképp fontos, hogy a tanárok a kiértékelés során elvégezzék a megfelelő ellenőrzéseket. Ezzel kapcsolatban természetesen felmerülhet, hogy a jövőben mindenképpen szükség lesz a tanároknak egy megfelelő képzést adni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy jövőben akár a gimnáziumokban külön ki lesz jelölve ilyen mesterséges intelligencia szakértő pedagógus, aki esetleg magának többi kollégának is tud majd segíteni abban, hogy hogyan tudják majd felhasználni a mesterséges intelligenciát az oktatásban, mire kell majd odafigyelniük, mi lehet a hátulütője a dolognak, hogyan kell különböző feladatokat összeállítani, hogyan kell különböző dolgozatot kiértékelni, tehát magát a oktatónak a hatékonyságát hogyan tudják majd ezáltal javítani. És mindenképpen majd új módszerek. Hello, I'm Vlastimil Sadilek and I'm IT specialist and I work with AI every day. Songr is a versatile music app designed to bring musicians and listeners together in one vibrant platform. It's a place where artists can share their music, collaborate with others and get discovered. On the flip side, listeners can explore new tracks, follow their favorite artists and even interact with them directly. It's essentially a social network for music lovers. You can easily upload your tracks, create albums and share them with global audience. The app supports various audio formats, ensuring your music sounds just as you intended. Connect with other musicians and collaborate on projects, whether you are looking for vocalist, producer or instrumentalist. Songr's collaboration feature makes it easy to find and work with like-minded artists. Get detailed analytics on your tracks, see how many plays, likes and shares your music gets, and understand your audience better. This data is crucial for planning your next steps and growing your fan base. Monetize your music through Songr's built-in options, from selling tracks and albums to offering exclusive content to your supporters. An app provides multiple ways to earn from your art. The app's discovery feature uses advanced algorithms to recommend new music based on your preference, explore different genres, find hidden gems, and stay updated with the latest releases. Follow your favorite artists to get updates on their latest releases and activities. You can also interact with them through comments, like, and shares, creating more personal content. The audio streaming, providing a top-notch listening experience. So whether you are a musician aiming to reach a wider audience or a listener on the hunt for new music, Songr is the perfect app for you. It's bringing the gap between artists and fans, creating a dynamic
and interactive music community. Knowledge is a cutting-edge online learning platform designed to make education accessible, engaging, and effective. It combines the latest in educational technology with user-friendly interface to provide a comprehensive learning experience, from academic subjects to professional skills. Knowledge offers a wide range of courses that cater to diverse learning needs. Knowledge boasts an extensive library of courses across various disciplines, whether you are interested in computer science, business, arts, or professional development. You will find a course that suits your interests and goals. The platform collaborates with top educators and industry professionals to ensure high-quality content. Participate in discussions and get instant feedback on your progress. One of the standout features of Knowledge is personalized learning pathways. The app uses advanced algorithms to tailor courses and study plans based on your interests, learning pace, and goals. This personalized approach helps you learn more effectively and efficiently. Courses you can earn certificates that are recognized by employers and educational institutions. Knowledge also offers career support service such as resume building, interview preparation, and job placement assistance, helping you take the next step in your professional journey. Knowledge is designed with the user in mind. The app's intuitive interface make it easy to navigate through courses, track your progress, and access additional resources. The learning experience is seamless across devices, so you can switch between your computer, tablet, and smartphone without missing a beat. Those who are passionate about learning, Knowledge is a treasure trove of knowledge. Explore new interests, develop hobbies, and stay intellectually stimulated with a variety of courses available at your fingerprints. Knowledge is more than just an online learning platform. It's a gateway to a world of knowledge and opportunities. Whether you are aiming for academic excellence, career advancement, or personal growth, Knowledge has the tools and the resources to help you achieve your goals. Gamma is a powerful visual content creation tool designed to help users create beautiful graphics and presentation and social media posts with ease. It combines intuitive design features with advanced editing tools to provide a comprehensive platform for all your visual content needs. Whether you are a seasoned designer, complete beginner, Gamma makes it easy to bring your ideas to life. Gamma boasts a sleek, user-friendly interface that makes it easy to navigate and use. The drag and drop functionality allows you to effortlessly add elements to your designs, adjust layouts, and customize your creations to fit your vision. Built-in photo editor also allows you to enhance your images with filters, cropping, and other adjustments. Working on a team project, Gamma makes collaboration easy with its real-time collaboration features. You can invite team members to work on a design simultaneously, leave comments, and make edits in real time. This is perfect for marketing teams, design agencies, and any group project that requires multiple inputs. Once your design is complete, Gamma makes it easy to share and export your work. You can download your designs in various formats, including PNG, JPEG, PDF, and more. The app also allows you to share your creations directly to social media platforms or via email, ensuring your audience sees your stunning visually instantly. Gamma provides a comprehensive set of tools that cater to both beginners and experienced designers. The customizable templates and advanced editing feature allow you to create professionally quality design quickly and efficiently. Collaboration feature ensures that your entire team contribute to the design process, while the easy sharing options make it simple to distribute your content across various channels and edit designs wherever you are. The real-time preview feature lets you see any change you make them, ensuring your final product looks exactly how you envisioned.
Véleményem szerint a mesterséges intelligencia és a nagynyelvi modellek használata és elterjedése az oktatásban egy kétélű kard, vagy egy kétélű pengés lehet, hiszen ha a diákok, például a diákok, hogyha arra használják, hogy valamit nem értenek, vagy nem tudnak, és nem a Google-be akarják megkeresni, hanem mondjuk megkérdezik a ChatGPT-t, a nagynyelvű modellt, akkor ugye, mintha egy konkrét tanárral tudna beszélgetni. Az a más kérdés, hogy mennyire helyes választ kapnak, azon még nyilván fejlődni fog maga a tudomány is, maga a nagynyelvű modell is, de ugye a tanárok esetében is van, aki hibázik, ez ugye megvan a mesterséges intelligencia szempontjából is, de mindenképp ugye hasznos, hogyha mondjuk rákeres valamire, valamilyen választ kapott, abból se ért mindent, akkor megkérdezi, hogy mondjuk ebben a mondatban ez a fogalom, ez a kifejezés, ez mit jelent, ebben a matematikai képletben ez mit ábrázol, ennek mi a jelentése, ezt hogy kell megoldani, ezt bontsa le, részletesen oldja meg ezt az egyenletet, miért ezt az eredményt kapta. Tehát úgymond, mint egy külön magántanár foglalkozna a diákkal, ami az igazából csak egy számítógépre is, vagy akár egy telefonra és internet hozzáférésre van szükség, tehát ebből a szempontból nagyon hasznos lehet a diákok számára, hiszen a kevésbé vagy rosszabb infrastruktúrával rendelkező régiókban is elérhetőbbé válik a jobb oktatás ezáltal, hogy mondjuk a szegényebb családok számára nem kell külön magántanár foglalni az, hogy a diák, a gyermekük nem maradjon le az oktatásban, hanem egyszerűen a mesterséges intelligencia segítségével a különböző lemaradásokat, a diák különböző nehézségeit képes lesz majd fejleszteni. Viszont nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ne éljen vissza vele a diák, ugye ezért is mondtam, hogy ez egy kétélű penge, hiszen ugye nyilván a diákok ravaszak, cselesek, vannak köztük lusták, akár magamból is kiindulva, és akár egy esszé feladatot, vagy akár egy házi feladatot már egyszerűen képesek lesznek megoldani a mesterséges intelligencia segítségével. Ugye a mostani generáció már a mindennapjai szinte a telefonnal a kezében tölti, tehát ők informatikai szempontból is úgymond magasan képzettek már, ezáltal például egyszerűen telefonnal már arra is képesek, hogy lefényképezzenek egy matematikai egyenletet, és a ChatGPT könnyedén megoldja a számukra, le is vezeti, és megadja a megoldást. Tehát mindenképp alapos megfigyeléssel kell ezeket követni, és megfelelő odafigyeléssel kell kezelni, annak érdekében, hogy a diákok ne éljenek vissza a mesterséges intelligenciával, ne az legyen, hogy teljesen elbutulnak, tehát hogy mindent ezzel generáltatnak le, minden levelet, minden válaszüzenetet, minden esszét, fogalmazást, dolgozatot, mert a végén elfelejtenek úgymond gondolkozni, kiöli belőlük a kreativitást, már egyszerűen azt mondják, hogy úgyis ott van a mesterséges intelligencia, ott a ChatGPT, minek gondolkozok rajta én, úgyis megoldja, minek tudjon meg ezt, úgyis ott van, úgyis megoldja, tehát mindenképp fontos, hogy ez maga a mesterséges intelligencia csak egy eszköz, amellyel a tanulást lehet segíteni, a tanulásban lehet fejleszteni a diákokat, és ezáltal őket jobbá lehet tenni, tehát ez nem a tudást fogja kiváltani, hanem a tudásnak a szintjét fogja növelni a diákok számára.